Tiflis'ten 5,5 saatlik tren yolculuğu sonunda Batum'a ulaştım. Şimdi buradan bir taksiye bineyim. Otele doğru yola çıkayım. O arada da Tiflis, Batum, Batum, Tiflis treni hakkında size bilgi vereyim. Batum'dan Tiflis'e, Tiflis'ten de Batum'a her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 kere tren var. Normal tren bileti 35 lira. Birinci sınıf tren bileti 75 lira. Biletler internet üzerinden alınabiliyor. Normal biletlerin tükenme ihtimali olduğundan tarihleriniz netse birkaç gün önceden almak gerekiyor. Şehir içi ulaşımda taksi uygulamaları güvenli ve kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Fiyat olarak da ucuz. Örneğin tren garından şehir merkezi 5-6 lira. Havaalanına ulaşım 10-11 lira civarında. Eğer uygulama olmadan taksiye binerseniz bu fiyatların 5-6 katına çıkma ihtimali de var. Kaldığım otel Neptün Çeşmesi'nin yanında. Tiyatro meydanının karşısında. Şurada astronomik saat var. Onun sağ tarafında Avrupa Meydanı var. Arka tarafında sahil şeridi. Bu bölge konaklamak için çok ideal. Burası Tiyatro Meydanı. Bu da Neptün Çeşmesi. Çeşmenin en üstünde Poseidon heykeli var. Poseidon denizlerin tanrısı olarak Yunan mitolojisinde gösterilmiş. Poseidon Roma mitolojisine Neptün olarak girmiş. İtalya'nın Bologna şehrinde İtalyan heykeltıraş Amanetti böyle bir çeşme yapmış. Aynısı Batum'a da yapılmış. Poseidon'un elinde tuttuğu asa var. İtalyan markalı bir otomobilin de sembolü olmuş. Burası 125 yıllık tiyatro ve opera binası. Şimdi buradan Astronomik Saat ve Avrupa Meydanı'na doğru yürüyeceğim. Astronomik Saat 2010 yılında meclisin aldığı kararla Almanya'da yaptırılmış. 1.700.000 lariye yaptırılmış. Bu bina da eskiden Ulusal Bankaymış. Gürcistan Ulusal Bankası'nın eski binasıymış burası. Prag'da da var bundan bir tane. Saat güneşin, ayın konumunu, gün batımını, gün doğumunu, aynı zamanda ayın evrelerini gösteriyor. Şurada Avrupa Meydanı var. Burası Avrupa Meydanı. Büyük konserler burada yapılıyor. Burasının eski adı Era Meydanı'ymış. Avrupa Meydanı olmasının sebebi Gürcistan Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra Avrupa Bölgeler Meclisi'ne katılınca burasının adını Avrupa Meydanı yapmışlar. Buraya da Avrupa ile olan bağlarını göstermek için de şöyle bir heykel koymuşlar. Heykelin en üstünde Medea isimli kadın var. Elinde de bir tane altın post tutuyor. Bu post gerçekten altından yapılma bir post. Tacı da altından. 1 milyon liraya mal olmuş bu heykel. Avrupa ile ilgili bağları da şu şekilde. Antik Yunan'da Yason isimli genç babasından tahtı zorla alan amcasından tahtı geri istemiş. Amcası da ancak bu postu getirirsen tahtı geri veririm demiş. Yason bir gemi yaptırmış kendine. Geminin ismi Argo. Yanında bulunan askerlere de Argonaut demişler. Yason Karadeniz üzerinden Batum'a kadar ulaşmış. Postu elinde bulunduran krala gitmiş, postu istemiş. Fakat kral demiş ki köylüleri rahatsız eden ejderhayı öldürebilirsen bu postu veririm demiş. Fakat tek başına bunu yapması mümkün değilmiş. O anda Eros çıkmış ve kralın kızını Nedea'yı, yani şu postu elinde tutan Nedea'yı Yason'a aşık etmiş. İkisi birlikte ejderhayı yenerek postu ele geçirmişler. Postu alarak kaçmışlar. Hikayesi böyle. Burada aynı zamanda bir teleferik var. Argo teleferiği diye. O teleferik de adını bu gemiden alıyor. Batum, Tiflis'in aksine oldukça düzenli, bakımlı, sokakları temiz. Son dönemlerde yapılan gökdelenler hariç mimarisi yatay mimari. Çok ilginç binalar var. En önemlisi de insanlar biraz daha ılımlı. Tiflis gibi Avrupa rüyası gören bir başkentin durumu, bakımsız binaları, bakımsız yolları ve insanları ile beni gerçekten şaşırtmıştı. Tiflis videomu izleyenler ne demek istediğimi anlamıştır. Şunu belirtmem gerekiyor bu noktada. 15 yıldır geziyorum. Nikaragua'sından Kamboçya'sına, Hindistan'dan El Salvador'una, Guatemala'sına kadar gezdim. Hindistan'ın şehirleri gibi Tiflis'ten daha bakımsız yerler gördüm. Bir yere gittiğimde beklenti içinde gitmem. Gittiğim yerlerdeki insanları ve kültürleri de olduğu gibi kabul ederim. Zaten olması gereken de bu. En sevdiğim yerler arasında da Kamboçya gibi ülkeler yer alıyor. Nereye gidersek gidelim en önemli faktör bence insan faktörü. İnsanlarla iyi iletişim kurabiliyorsanız bu yeterli. Tiflis'ten izleyen çoğu kişi de bu görüşlerime katılmış ve
doğru bir gözlem olduğunu, bunun öncelikle ekonomik sorunlardan kaynaklandığını ama Gürcistan'ın her yerinin böyle olmadığını belirtmiş. Evet, gerçekten de Batum bu anlamda farklı. Ben Batum'u ilk günden sevdim. Enerjisi güzel bir şehir. Gezmeye devam edelim. Fiyatları soranlar olmuş. Genel olarak fiyatlardan bahsedeyim. Yemek fiyatları Türkiye ile hemen hemen aynı. Konaklama fiyatları Türkiye'ye göre çok daha ucuz. Videonun başında gösterdim kaldığım yerin konumunu. İçi de temiz, güzel bir oda. 50 lira gecelik. Türk lirasıyla 650 lira civarında yapıyor şu an için. Tabi bu mevsime ve sezona göre değişiklik gösterebilir. Ulaşım çok daha ucuz. Özellikle taksi uygulamaları üzerinden yapılan yolculuklar çok daha ucuz. Bu taksi uygulamaları hem insanların ekmek kapısı olması açısından hem de ucuzluk açısından bence o ülkenin insanları için çok avantajlı. Bu Piazza bölgesinin alt tarafında, bu bölgede çok fazla Türk restoranı, iş yeri, döviz bürası var. Burada oldukça fazla Türk var. Burada Türk yemekleriyle ilgili sorun yaşanmaz. Ev yemekleri dahil her şey bulmak mümkün. İletişimle ilgili zaten sorun yaşanmaz. Her yerde Türkler var. Ayrıca döviz bürolarında da Türk lirası bozdurulabiliyor. Sarp sınır kapısı buraya sadece 20 kilometre. Sınır kapısından çipli kimlikle pasaportsuz bir şekilde girilebiliyor. Batum'da meşhur olan Hinkal, bu Kafkas bölgesine özgü bir şey bence. Nepal'deki Momo'ya benziyor. Muhtemelen aynısı ama bakalım burada nasıl, bu elle yeniyormuş. Sıcak tabii. Elle ben yiyemeyeceğim. Şöyle bir tadına bakayım bu şekilde. Batum meydanını göreyim. Burası San Marco Meydanı'nın küçültülmüş hali gibi. Ortada bir tane mozaik bulunuyor. Bu taşlar 15 ayrı ülkeden getirilmiş. Şu köşede de bir tane kilise bulunuyor. Ortodoks kilisesi. Camları dar ve renkli. Yani dışa kapalı olduğunu gösteriyor. Ortodoks kiliselerinin genel özelliği bu şekildeymiş. Katolik kiliseleri biraz daha camlar geniş, daha açık renkli. Yani dışa açıklığı gösteriyor. Burada dışarıda su içilebiliyor bu arada. Gürcistan'ın armut limonatası meşhurmuş. Şimdi onu deneyeyim bakayım nasılmış. Armutlu soda gibi. Öyle bir şey. Güzel ama. Beğendim. Bir de sahil kesimini gezelim. Burası oldukça güzel görünüyor. Japon bahçesi gibi parklar var burada. Genelde gökdelenler ve lüks oteller bu bölgede bulunuyor. İnşaatı devam eden çok fazla gökdelen var. Bunların çoğu da otel inşaatı. Bu kadar çok otel yapıldığına göre turizmle ilgili beklenti bayağı yüksek demek ki. Güzel bir sahil şeridi var bence. Bu sahil şeridinin üzerinde görülmesi gereken yerler de var. Bu bina Saakashvili döneminde Gürcistan'da yaşayan üstün zekalı çocukları tespit edip eğitmek adına kurulmuş. Daha sonra bu proje olumlu sonuç vermeyince otele dönüştürülmüş. Daha önce Osmanlılar ve Ruslar buraya deniz feneri yapmışlar ama bu yıkılmış. Onun yerine Rusların isteğiyle Fransızlar 1882 yılında bu deniz fenerini inşa etmişler. Günümüze kadar gelmiş. Hemen onun arka tarafında Alfabe Kulesi bulunuyor. İspanyol bir mimar tarafından DNA'ya örnek alınarak tasarlanmış. Etrafında Gürcü alfabesinin 33 harfi bulunuyor. En üstte bir tane küre şeklinde restoran bulunuyor. Oraya asansörle çıkılabiliyor ve yemek yenilebiliyor. Küre şeklindeki restoran 360 derece dönüyor. Burada bir dönme dolap var. Dönme dolaba binip şehir manzarasını izleyebiliyorsunuz. Nino, Batı kültürüyle büyümüş, soylu bir Gürcü ailenin Hristiyan kızı. Ali, Müslüman bir ailede doğmuş, geleneklerine çok bağlı Azerbaycanlı bir genç. İki gencin yolları Bakü'de kesişir ve birbirlerine sırılsıklam aşık olurlar. Evlenmeye karar verirler. Tiflis'te düğün hazırlıkları yapılırken Nino'ya aşık olan bir Ermeni genç Nino'yu kaçırır. Ali bu gencin peşine düşer, genci bulur ve bu gencin hayatına son verir. Ali artık aranan bir suçlu durumuna düşmüştür. Dağıstan'a kaçar ve saklanır.
Bir süre sonra Rus Çarlığı yıkılır, Ali'nin suçlamaları düşer, Nino ve Ali Bakü'ye döner. Bakü'ye yerleşip evlenirler ve bir kızları olur. Bakü'nün Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine Ali, Nino'yu ve kızını Tiflis'e gönderip çatışmalara katılır. Bir süre sonra kötü haber gelir. Ali çatışma esnasında hayatını kaybetmiştir. Azerbaycanlı yazar Kurban Said'in yazdığı Ali ve Nino romanına Gürcü heykeltıraş Tamara tekrar can vermiş. Ama hiçbir zaman birleşmeyen Ali ve Nino'nun kollarını yapmamış. Ali ve Nino'nun hikayesi belki de iki insanın hikayesi değil de Rus Çarlığı altında birleşen, Çarlık yıkılınca ayrılan, daha sonra Kafkas Cumhuriyeti altında birleşen ve ayrılan, Sovyetler altında birleşip Sovyetlerden sonra tekrar ayrılan iki kültürün hikayesidir. Kim bilir? Batum'dan selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.